Hırvatistan'a gel, sabah kahvaltıda börek ye, yanında da ayran satıyorlar yoğurt diye. Where are you girls from? O kadar Game of Thrones dedim, müzesini yapmışlar. What about the Blue Cave full tour? It's 130 euros. Gezerken Game of Thrones'un içindeyim resmen. 70.000 TL, yaklaşık 1800 dolara böyle bir tatil, Türk Hava Yolları ile uçuyorsunuz. Nasıl yapılır? Onu da anlatacağım videonun sonuna doğru. Şimdi Türkiye'nin %7'si kadar bir ülke burası. Hırvatistan'da 1244 tane ada var. Bunu çoğu yerde göremezsin. Çok iyi korumuşlar. Hayatınızda bir kere Hırvatistan'ı görün. Bizim Fethiye'deki cami altı dondurması daha güzel. Split çok hoşdur ama bana ne? Ama şuranın güzelliğine bakar mısınız? Harika görünmüyor mu? Binaların altında böyle tüneller yapmışlar. Resmen sizi de şu an Hırvatistan sokaklarında gezdiriyorum. Orada bir soru vardı. Kravatı kim bulmuş diye. Hırvatlar bulmuş, biliyor musunuz? Hazırsanız sizlere iyi seyirler. Bana da harika bir Hırvatistan gezisi olsun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun Hırvatistan ayağına hoş geldiniz. Arkamdaki yüzen tatil köyüyle İtalya'dan başlayan yolculuğumuzda Yunanistan'ın Atina, Mikonos, Santorini kentlerine gittik. Sonra 40 saattir yoldaydık ve bizi bu arkadaş Hırvatistan'ın Split kentine getirdi. Adriyatik'in en ünlü ülkesi burası Hırvatistan ve özellikle Dalmatça kıyılarıyla nam salmış bir yer. Benim daha önceden de şu ana kadar bahsettiğim bütün şehirlere gittiğimi zaten söylediğimi biliyorsunuz. Bu yolculuktaki amacım hem sizlere birazcık bu ülkelere ve bu kentlere dair hızlandırılmış gezi rehberleri hazırlamak hem de bu arkadaşla olan yolculuğun keyfini çıkarmaktı. Ve bu arkadaş o kadar büyük ve keyifliydi ki 15 katlı bu yüzen kentin içerisinde 3500 yolcu, 1500 mürettebatla 7 gün, 7 gece, 8 günlük bir yolculuğa çıktım. Gerçekten şu ana kadar her şey rüya gibi geçiyor. Sabah bir uyanıyorum, başka bir manzaram var. Akşam yatıyorum, ayı izliyorum. Bir yandan gemi ilerlerken dalgaların sesi şahane. Rüya gibi bir yolculuk oluyor. Sürekli yemek yiyorsunuz. Fine dining restoranlarından, kahvaltısından, pizzasından, hamburgerinden ne istiyorsanız hiç aç kalmıyorsunuz. Spor salonları, bak en üst katta görüyor musunuz? Onun 17. kata falan denk geliyor. Aqua parkı, sörf alanı, tiyatrolar, buz pisti, top sahaları, ne istiyorsanız her şeyi düşünmüşler bu gemide. Karayipler'deki gemiden bence çok daha renkli ve eğlence anlamında daha eğlenceliydi. Bunun kıyaslamasını artık 6. günde yapabileceğimi düşünüyorum. İşte benim de amacım zaten bu gemiyle yolculuğu sizlere anlatıp sizlerin de belki bu gemi kültürü hakkında bir tecrübeniz, bilginiz, fikriniz yoktur. Rehber olsun diye bu yolculuğu yapmıştım. Tabii benim için de çok büyük bir deneyim oldu zaten. O yüzden bugünkü durağımızda bu arkadaşı buraya park edeceğiz ve Hırvatistan'ın Split kentini birlikte gezeceğiz. O yüzden gemimizi park ettikten sonra şimdi yürüyerek limandan çıkıyorum ve sizleri hem Hırvatistan hakkında, çünkü benim daha önceden gittiğim bir sürü yeri var Hırvatistan'ın, hem de bu Split'i, tatlı bir yer burası, orayı göstermek istiyorum. Hazırsanız sizlere iyi seyirler. Bana da harika bir Hırvatistan gezisi olsun. Hadi bakalım, Aura Sebilon Unique desteğiyle Split gezimiz başlasın. Böyle bir iskelede şimdi yürüyerek gemiden çıktım. Şehrin merkezine hemen geldim bile. Gerçekten çok güzel sistemler kurmuşlar buralarda. Bu olaylar çok basit, çok kolay. Pasaportla uğraşmıyorsunuz. Bir tane gemi kartınız var, şunun gibi işte. Bu senin pasaportun oluyor. Bunu çok iyi başarmışlar. Helal olsun. Bu sayede bir de yürüyerek şehrin merkezine geldiğin için nasıl bir katma değer, potansiyel turizm yaratıyorlar. Farkında mısınız? Bu gemiden 5000 kişi geliyor her gün ve buraya belki günde 3-4 tane gemi geliyor. Küçücük bir Split'e bile. O yüzden buna her videoma değiniyorum. Yine değineceğim. Harika bir turizm sistemi bu gemi olayı. Darısı Fethiye'nin de başına. Biliyorsunuz ben Muğla Fethiye'liyim. Hayatımdaki en büyük, içimde böyle başarmak istediğim, örnek olmak istediğim şey Fethiye gibi bir yere gemi iskelesinin olmasıdır. Böyle hani görmek isterdim yani ölmeden önce. Üzülüyorum ama bizde neler var? Değerlendiremiyoruz. Sadece yılda 2 ay turizm var. Onunla cebelleşiyoruz. Yazık, günah vallahi. Gezdikçe bazen var ya, vallahi yemin ederim keşke bilmeseydim, görmeseydim diyorum. Görmeyince insana koymuyor çünkü sorgulamıyorsun ya da ne bileyim haberin olmuyor en azından. Gördükçe hep böyle bir kıyaslama yapmak istiyorsun. Bu da insanın bir süre sonra sinirlerini bozmaya başlıyor. Yalan söylemeyeyim. Çok temiz bir yere geldiğimizi düşünüyorum. Bakar mısınız? Pırıl pırıl. Şöyle kent merkezine doğru sıcağın bağrında yürüyelim bakalım. Hırvatistan'da 1244 tane ada var. Tabii bu ada sayıları kayaların batıp çıkmasıyla değişebiliyor.
Bu gördüğünüz sırada işte adalar arasında ulaşımı sağlayabileceğiniz bir feribot sırası. Neden bunu söylüyorum? Dalmaçya kıyılarında yer alan Avrupa'nın en ünlü tatil noktalarından bir tanesinde insanlar adalar arasında bu feribotlarla ulaşım sağlayarak yapıyorlar. Ve Dalmaçya kıyılarının en büyük özelliği de böyle güney kuzeydeki dağ yamaçları, sıra dağları görürsünüz. Onların kıyılı bölgelerinde böyle küçük küçük alanlar oluşturması ve bu alanlardaki şehirlerde Split, Dubrovnik gibi yerler. Ve bu insanlar da işte buradaki coğrafya çok güzeldir. Böyle zümrüt yeşili denizleri vardır. Ben mesela bu adaların en ünlüsü Hvar'a gitmiştim. Kesinlikle Hvar'a gitmenizi öneririm. Rüya gibi bir yerdir. Gittiğinizde de şunu görüyorsunuz abi. Tertemiz suları var. Çok güzel bir denizi var buranın. Turizm anlamında da çok gelişmiş. Bu dağlar da aslında batmış önceki dağların tepeleri. Bu sıralamayı gördüğünüzde internetten bakarsanız görürsünüz ve Dalmaçya kıyıları da işte özellikle bu deniziyle dağlarıyla çok ünlü. Bu insanlar da hep işte o adalara turizm için giden insanlar. O yüzden Hırvatistan güzeldir. Pahalıdır, gelmenizi öneririm ama. Hayatınızda bir kere Hırvatistan'ı görün. Şuradan bir su alalım. Ne kadarmış fiyatlar, bak gelmişken görün. Bunlar da şimdi artık Avrupa Birliği'nde. Euro'ya da geçtiler. Eskiden kendi paraları vardı. 1.99'muş su, 2.39'muş kola. Bir tane alalım. Gemiyi şuraya park ettiler. Yürüyerek buraya kadar geldim. Şurada hemen otogar varmış. Ne kadar pratik her şey ya. Buradan da taksiye binip dilersen oteline gidebiliyorsun mesela. Aa, çok güzel görünüyor. Bak Game of Thrones'un bile bir sürü sahnesi buralarda çekildi. Hatırlarsanız efsane bir dizidir. Kesinlikle öneririm. Şimdi onu izlemenizi öneririm. Çok güzeldir. Gerçekten harika burada manzaralar göreceğiz. Hi, how are you? Where are you girls from? Croatia? No. No, Germany. Yeah. You're backpacking, traveling all around here? Yes, we go to Madagascar. Madagascar mı? No, What? it's a city here from here 1 hour. Ah, I see. What are you from? I'm a YouTuber. I'm making vlog. How many followers do you have? 500,000. Ah. See you. Enjoy your trip. Have a nice holiday. See you. Bye bye. Ya bak ufacık kızları görüyor musun? Alman, yine Alman. 5 parasız olsalar da Almanlar gezer dünyayı. Yani düşünsene, bunlar 22-23 yaşına geldiğinde işe girecekler. Dünya görüşleri oturmuş oluyor. O çocuklarla bizim çocuklarımız mücadele edemez. Aynı sayfada değiliz. Onlar çoktan dünya insanı, dünyayı görmüş oluyorlar. O yüzden çocuklarınızı bak böyle nasıl iki kız çıkmışlar değil mi? Belki onlar 17 yaşında falandır yani. Gidin gezin diyorlar anası babası. Siz de aynısını yapın. Önce çocuklarınız dünya insanı olsun. Sonra yapacakları bir etiketleri, ünvanları olabilir. Önemli değil. Bu videonun başına da mesajı vermiş olalım. Bakın burada da böyle bir pub var. İnsanlar günün yine İngilizler, aksanlarından anlıyorum. Saat 11'de bira içiyorlar. Ve adamlar yıkılmıyor. Çok ilginç. Hadi bakalım en güzel yere geldik. Split'in meydanlarını, merkezini, sokaklarını keşfedelim. Bakın burası Riva diye geçen yeri, kentin merkezinde bizdeki kordon gibi düşünün. Kıyı demek diye biliyorum zaten. Ama şuranın güzelliğine bakar mısınız? Harika görünmüyor mu? Böyle çok eski, antik bir yere girdiğinizi hissediyorsunuz. Şurada da çok güzel bir yemyeşil tepesi vardır. Oradan da kenti izleyebiliyorsunuz. Arkada plajlar var, yüzebiliyorsunuz. Şehrin merkezi de zaten hemen bunun arkasında. Şöyle kordondan yürüyerek gidelim. Eskiden geldiğim için çoğu şeyi hatırlamıyorum ama ilk izlenimim, çok beğendim. Çok güzel görünüyor. Bak bunlar Hindistan'daki rikşalar gibi düşünebilirsiniz. Bisikletle size alıp şehir turu yaptırıyorlar. Ama şehir çok güzelmiş arkadaş ya. Ben şu taşlara falan bayıldım. Yani o eskiliği çok iyi yansıtmışlar. Şurada bak kordonda size birkaç şey göstermek istiyorum. Çünkü burada çok güzel tekne turları var. Yarım günlük, tam günlük böyle turlara katılabiliyorsunuz. Deniz, kum, güneş yeri, adalar yeri demiştim ya, 1200 tane ada var sonuçta. Bak Hvar'a falan gidebiliyorsun şurası. Çok güzel manzaralar görebiliyorsunuz. Böyle bir Blue Cave turu varmış. Blue Lagoon turu varmış. Hi, how much are the tours? So which one? Like the Blue Lagoon tour? Blue Lagoon, you have half day tour, which is 65 euros. We are going, for example, today afternoon from 2:30 till 7. Ah, I see. And you It's have half day. three locations. On each location, boat is living at the beach or shore, so you can do sightseeing and swimming. What about the Blue Cave full tour? Here you go. It's 130 euros. For which day are you looking? Actually, I have no idea. I'm just trying to understand what. This one is from 8 in the morning till 6 afternoon. This one. Ah, I see. And you Okay, need to long. pay entrance for the Blue Cave, 18 euros. Okay. So totally it's like 150. Yes. Okay. I'll think about it. I just arrived today. Oh, no problem. I don't want to waste your paper. No worries.
Have a nice day. See you. Gördünüz mü ne kadar pahalı? 130 euro bir tane tur. Daha bak adaya adım atarken ben size ne dedim? Burası çok felaket pahalı bir yerde demedim mi? Öyle. Türkiye hala ucuz. Bak gerçekten söylüyorum. Buna kızacak olanlar vardır. İster kızın, ister kızmayın. Nasıl ucuz biliyor musun? Mesela bak Fethiye'de Çalış'ta bir tane bira içiyorsun. Örnek veriyorum 150 lira. 200 lira değildir yani. Biliyorum bunu ben. Öyle hatırlıyorum. Yani 4 euro bile değil. Şurada bir bira iç 6-7 eurodan aşağı içemezsin. Burada en ucuz oteller 100-150 eurodan başlar. Örnek veriyorum 300-400 eurolara kadar gider. Bir tane tur gördünüz ya 130 euro. Ne yapıyor? 5000 TL kişi başı. Türkiye'de 5000 TL tur mu var? Örnek veriyorum. O yüzden bence Avrupa'da çok pahalanmış. Çok ciddi pahalanmış hem de. Hatta geçen Sezer'le onu konuşuyorduk. Hani Prag'da, Barcelona'da yazın felaket fiyatlar var. O yüzden bilmiyorum yani bu olay çığırından çıktı bana sorarsanız. 130 euroya tur diye kafayı yiyeceğim. 18 euroya da mağaraya giriş parası ödüyormuşsun. 150 euroya falan geliyor yani. Ben elçiyim ya, yorum yapmayacağım. Yorumu siz yorumlara yaparsınız. Şimdi kentin içine girelim bir. Size içeride gördüklerimi ve kente, ülkeye dair bildiklerimi aktarmaya başlarım. Ama görüyorsunuz böyle çok güzel surların içerisinden geçiyorsunuz. Zaten Hırvatistan hep böyle kaleleriyle, surlarıyla, kent korumalarıyla ünlü. Dubrovnik falan da öyle. Ve böyle çıktığınızda sizi harika meydanlar karşılıyor. Şuna bak ya. Vallahi var ya bak bunu çoğu yerde göremezsin. Çok iyi korumuşlar. Bayıldım. Yani ilk çıkarkenki tepkimi anlamışsınızdır. Gerçekten çok iyi korumuşlar. Yani şu eskitmeyi nasıl verdiniz, nasıl yaptınız yoksa orijinal hali mi bu? Bilenler yoruma yazarsa sevinirim. Şimdi şehrin merkezini gezerken şöyle bir fiyatlara bakalım dedim. Bakın risottolar 20 euro. ızgara balıklar 27,5 euro, 28 euro. Yani 25-30 euroya falan yemek yiyebiliyorsun. Burger falan yersen de 15 euroymuş. Böyle turistik bir yer için gayet normal. Hadi dolaşalım. Bak Deniz Pehlivan neler yapıyor. Bak gördünüz mü? Bu kamerayı çok seviyorum DJ'nin ya. Gimbal'ı falan da harika. Bak şu an yürüyorum mesela, çok iyi görünüyor değil mi? Resmen sizi de şu an Hırvatistan sokaklarında gezdiriyorum ha. O yüzden bir videoyu durdurup özellikle tabletten ya da telefondan, çünkü televizyonda yapamazsınız, zaman alır. Bir videoyu beğenip kanala abone olup Denizciğim iyi yolculuklar, dünya turuna ortak oluyoruz, biz de keyifle izliyoruz gibi yorumlar yazarsanız sevinirim. Çünkü size çok güzel bir yer daha göstereceğim. Geldik yeni bir meydana daha. Hepsi çok güzel, hepsi trafiğe kapatılmış. Hepsi çok da iyi korunmuş gördüğünüz üzere. Şöyle bir restoran dikkatimi çekti. Bayağıdır burger falan da yemiyordum. Mutfağa da böyle dışarıya doğru bakıyor. Dedim şurada bir yemek yiyeyim, hadi gelin. Orası çok kalabalıktı, vazgeçtim. Ya dedim zaten Hırvatistan'a kadar gelmişiz, gidip burger mi yiyeceğiz? Acıktım da kafam çalışmıyor, ağzım falan da kurumaya başladı. O yüzden börek yemeye gidiyorum. Size Hırvatistan'da börek yedireceğim, hadi gelin. Bak meydandan geçerken şöyle bir yer gördüm, harika görünüyor. Gerçekten bak kol böreği, su böreği falan mı var? Çok beğendim. Burası başka bir yer bu arada. Benim gideceğim yer değil. Bakar mısınız? Yani Avrupa'da öyle her yerde o börekten göremezsiniz. Sadece belli yerlerde vardır. Bunların bayağı bir kültürü olmuş bu. Gidelim bir börek yiyelim. İnanılmaz bir turizm var, görüyorsunuz değil mi? Her videomda üşenmeden bunu söyleyeceğim. Bu kruz işini çok iyi yapmışlar. Tıklım tıklım her yer ve oturacak, yemek yiyecek yer bulamıyorsunuz ve çok güzel şık yerler var. Bir tane de restoran burayı görmüştüm az önce. Bak içerisi bayağı şıkmış. Bokeria diye. Baksana oturacak masa yok. Ben burayı tam böyle Temmuz, Ağustos'ta düşünemiyorum. Gerçekten helal olsun. Bak direkt börekçi buldum. Hatta şöyle yazıyor. 1983'ten beriymiş. İsmi de ST Burek'miş. Ay. Hani insanlar ne güzel güler yüzlü ya. Sen Hırvatistan'a gel. Peynirli bildiğin sabah kahvaltıda börek ye. Yanında da ayran satıyorlar, yoğurt diye. Şu şekilde. Hiç beklemiyordum. Bakalım nasıl? Bence güzeldir yani. Ne kadar kötü olabilir ki? Porsiyon çok büyük. Görüyor musun? Kocaman tabakta getirdi. 3 euro sadece bu. Ucuz yani.
Aa, elime dağıldı resmen. Çok güzel. Vay be. Günün sürprizi gibi oldu. Baksana. Bayıldım. Burada ayran, yoğurt. Aslında bildiğiniz yoğurt. Sıvı değil. Böyle şey, inceltilmiş birazcık sadece. Bunu beğenmedim. Ama börek çok güzeldi. Her yerde böyle dondurmacı dikkatimi çekti. Yemeğe de yedim. Biraz yağlıydı. İçim yandı. Şurada bir dondurmacılardan bir tane dondurma alalım. Hadi gelin. Gayet herkes dondurma yiyordu. Canım çekti. Öyle bir yedi ki dayı az önce. Yani aklımda yokken aklıma soktu. Hello. Bir kap $2,5. Ulan kahvaltı yaptık, börek yedik, kola içtik, 6 euro ödedik. 2 top dondurmaya 5 euro ödüyoruz. Nasıl iş bu anlamadım. Sor be. Bizim Fethiye'deki cami altı dondurması daha güzel. Bak sen içimiz serinlesin. Şöyle bir aşağı doğru gidelim bakalım ne varmış oralarda. Bak onların da bir Hırvatistan turizm ofisleri var. Discover Croatia diye. Böyle bir yer yapmışlar. Size ilginç bir şey söyleyeyim mi? Yıllar önce kim 500 milyar ister vardı, hatırlıyor musunuz? Orada bir soru vardı. Kravatı kim bulmuş diye. Hırvatlar bulmuş, biliyor musunuz? Kravat Hırvat. Öyle bir bağ varmış. Bu da böyle boş bir bilgidir. Hadi bir de şuraya bakacağım. Ne yapmışlar turizm ofisini? Böyle gezmeyi severim. Bilmediğim yer varsa böyle okurum orada. Rehber olur. Böyle dolaşırken hiç bilmediğim kafeleri, barları, restoranları şöyle bir dışarıdan izlemeyi çok severim. Bu da onlardan bir tanesi. Böyle çok şık bir bar yapmışlar. Kokteyller de böyle 14 euro, 15 euro falan. Güzel mekanlar var ya. Beğendim. Bak insanları tepkisini merak ediyordum. Böyle gördüklerinde ilk nasıl tepki veriyorlar onları izliyordum. Burası da işte en ünlü yer. Anlatacağım birazdan. Şöyle bir kendim birazcık bakayım. Harika. Şu kolonlar, kirişler, sütunlar ne derseniz artık mimari yapının içindeki her şey nasıl böyle ayakta kalabilmiş ya? Bence bunu yeniden yapmışlar abi. Mümkün değil. Buranın ismi Diocletianus Sarayı. Milattan sonra 4. yüzyılda yapılıyor Roma döneminde ve aslında devasa bir kale şehir gibi biliniyormuş. Saray ama öyle de deniyormuş buraya. Roma İmparatoru Liactenianus için yaptırılmış 284 ila 305 yılları arasında. Amaç da şu, o zamanın kralı Diocletianus emekli olacağım diyor. Böyle bir yer yaptırıyor. Domates salatalık yetiştirme kararı alıyor. Burayı çok beğeniyor. Emekliliğini burada yapmak istediği için böyle devasa bir kompleks yaptırtıyor kendisine. Şu anda da Split'in tam merkezindeyiz. Aha da en ünlü yeri burası. Normalde bu kulenin de en üstüne çıkabiliyorsun. İçeride insanlar yürüyorlar şu anda. Ama çok sıcak. Çıkmak istemiyorum ve zamanım da yok o kadar. Merak da etmiyorum yukarıdan görüntüsünü, doğrusunu söylemek gerekirse. Sokakları dolaşmak istiyorum biraz daha. Doyamadım sokaklara. Şöyle bir de buradan araya girelim. İnsan selini görüyorsunuz değil mi? İşte bunlar hep gemi. Bakın Instagram'da bir dünya şey paylaştım az önce, Reels'lar falan. Bir yandan onlarla uğraşıyorum ya sıcakta. Bakın bir dünya story paylaştım. Buradan bakarsınız. Instagram bir hayalin peşinde hesabımın ismi. Oradan bakın çünkü orada daha anlık paylaşım yapabiliyorum. Burası daha çok zor, meşakkatli. 30 dakika 40 dakika bölüm yapmak çok daha zahmetli. Instagram'da atıveriyorsun 40 saniye 30 saniyelik bir şey, izleniyor yüz binler. YouTube'da 100 bin izlenmek mi? Instagram'da 10 milyon mu deseniz
YouTube'daki 100.000 izlenmeyi tercih ederim. Ama Instagram'da da anlık gezi rehberleri paylaştığımız için orada da çok güzel faydalı önerilerim oluyor. Takip edersiniz. Hadi ara sokaklara girelim. Binaların altında böyle tüneller yapmışlar. Şehirleri birbirine bağlamışlar. Daha doğrusu mahalleleri. Oh ne güzel gölge oldu. Ve bakın bütün binaların dışı o kara taştan mı yapılmış? Tarihimi çözemedim. Ama bunu dokuyu bozmayacak şekilde mimari anlamda, düzen anlamında çok güzel yapmışlar. Ara sokaklardan girdiğinizde bir tane müze varmış. Oraya doğru gidiyorum. Ben müze gezmeyi sevmiyorum. Böyle yapacaksın işte Split'te. Geleceksin, dolaşacaksın. Çok iyi değil mi arkadaşlar? Ben mi abartıyorum ya? Yani gezerken Game of Thrones'un içindeyim resmen. Bak şurada bir tane daha sokak var. Şurada ayrı bir sokak var. Şuradan gidelim bakalım. Ben de bildiğimden değil yani rastgele geziyorum. Şimdi ünlü kapılarından birine geldim. Ama kapının önünde bakın 2 tane arkadaş var şövalye. Böyle turistlerle poz veriyorlar. Abi adamlar çok büyük ya. Baksanıza. Yani şu kız 1.75 falan vardır. Adamlar hem iri hem uzun. Tam Hırvat. Şehrin hemen kapılarından çıktığınızda direkt sizi normal insanların Eskişehir dışında yaşadıkları kent merkezi karşılıyor. Buralarda çok bir şey yok. Yine buralarda güzel. Dolaşabilirsiniz. Bir dünya yer vardır tabii ki ama asıl olayı turistler için burası. Bakın şimdi ne göstereceğim size. Şuna bakın ya. Bunu nasıl korudunuz mesela? Tam ortaya küçük bir bahçe yapmışlar. Neymiş? Sergi varmış mesela. Onun reklamı yapılıyor bir yandan. Şöyle devam edelim. Buranın olayı bu işte. Sahiller falan da var denizde. Ben yüzmeyi çok sevmiyorum. O yüzden siz buraya gelirseniz Dubrovnik, Split, Hvar yapabilirsiniz. Hvar adası. Birkaç tane daha var. Ben açıklamayı yazacağım. Şimdi buranın merkezinde çok güzel oteller var. Bütçeli yerler de var. Onları da alternatif olarak bırakırım. Oradan bakın. En az buraları gezecekseniz de hani bu 3 yer için bir hafta ayırmak lazım. Çünkü bir yere gittin, bir gün kaldın, yerleştin, yol derken bir şey anlamazsınız. 2'şer gün kalsanız bile 6 gün yapıyor teknik olarak. Hepsini açıklamaya bırakırım. Oradan bakarsınız. Şurada da çok tatlı bir ev. Kapısının önüne, merdivenlerine saksılar falan koymuşlar. Bir fotojenik ortamı olmuş. Böyle dolaşıyorsun işte. Başka yapacağım bir şey yok burada. Karşısı İtalya, topuğu görüyorsunuz zaten. Türkiye burada kaldı. Hırvatistan'ın da komşuları Bosna Hersek, Slovenya diye gidiyor. Şimdi bak Dubrovnik mesela en ünlü yeridir. Bak Hvar Adası demiştim size. Adalar burada görüyorsunuz. Dubrovnik var ya şurada. Arada aslında Saraybosna'nın, Bosna Hersek'in bakın hattı var. Görüyor musunuz kıyı hattını? Burada sınırı bitiyor. Denizden devam ediyor aslında Hırvatistan. Çok ilginç bir sınır bence burası. Ve bu kadar ünlü bir yer için aradaki o yolu aşmanız gerekiyor. Bu da denizden oluyor. Karadan ya da Bosna Hersek'e girip tekrardan çıkmanız gerekiyor. Şimdi Türkiye'nin %7'si kadar bir ülke burası. Avrupa Birliği'ne girdi ve şu an 35-40 bin dolar kişi başı gelirleri var. 100 milyar dolara yakın gayri safi milli hasılaları var ve yaklaşık 6.000 kilometre kıyı uzunluğu var. Çok ciddi bir deniz gücü var ülkenin aynı zamanda. Çünkü adaları çok fazla. 1200 civarı ada var demiştim. Ama yukarıya çıktığınızda da sizi harika tabiat, dağlar, ovalar bekliyor. Ben şu an sadece kıyı bölümünü anlatıyorum ki bence burası muhteşem bir yer. Ve bir şeyi unuttum. Bu ülkenin başkenti Zagreb. Zagreb'e de gittim ben. Çok bir şey yok. Buraları daha çok beğenmiştim. Ama karar sizin tabii ki. Şimdi o şehir merkezi arkada kaldı. Şu kapıdan çıktıktan sonra böyle birazcık daha dışarıya çıkmış oluyorsunuz. Birazcık da buraları dolaşacağız. Hadi gelin. Marajin Hills diye bir yer var. Tepeden izleyebiliyorsunuz kenti. Oradan böyle teleferikle mi çıkılıyor, merdivenden bilmiyorum. Oraya doğru gidiyor. Yoruldum, geri döndüm. Eğer zamanınız olursa böyle gün batımı zamanı falan buradan çıkıp tepeden kenti izleyebilirsiniz. Şimdi merkeze geri döneceğim. Bu videonun sonunda günlerdir denizde olduğum bu gemi yolculuğunun bir özetini yapalım artık, değil mi? O kadar Instagram'da da sorular sormuşsunuz. Bütçesini sormuşsunuz. Yani 70.000 TL yaklaşık 1800 dolara böyle bir tatil Türk Hava Yolları ile uçuyorsunuz. Nasıl yapılır onu da anlatacağım videonun sonuna doğru. Bak şöyle bir resim var. Öğle yemeği menüsü satıyor. Salata, işte balık falan var. Tatlı var 25 euro. Çinliler dikkatimi çekti. Çinliler buraya geldiyse ucuzdur burası çünkü. Meydan da şu böyle İtalya'daki falan meydanlara çok benziyor. Güzel bir yer. Yine denizin görüyorsunuz. Çok yakın bir mesafedeyiz. 100 metre falan. Aklınızda bulundu. Buralarda da çok güzel restoranlar, kafeler vardı. Yanında da bak şöyle Bajamonti diye bir mekan var mesela. Bayağı şık görünüyordu ama daha ben henüz acıkmadığım için devam. Dolaşmak daha güzel. Yemeği hep yeriz. O kadar Game of Thrones dedim. Müzesini yapmışlar. Game of Thrones müzesi var ya. Pazarlamanın geldiği yere bakar mısınız? Az önce Sezer burada birkaç kişiyle tanışmış. Burada daireler
kalenin içerisinde 500 bin ila 1 milyon euro arasındaymış. Fiyatların o kadar arttığını söylüyor ki Hırvatlar enflasyondan onlar da artık bıkmış. Yönetimden de memnun değillermiş. Hani dedim ya size gelirken burası çılgın bir pahalı diye. İnsanlar da artık bundan birazcık söylenmeye başlamışlar. Bugün hiç kahve içmemiştim. Buranın çok ünlü bir kafesi var. Adı da şu D16 diye. Şimdi burada kahve içeceğiz. Bak içeriye göstereyim. Küçücük bir yer ama tıklım tıklım. Sezen'in YouTuber olduğunu fark ettiler. Onlarla röportaj yaptı. Amerikalılar şimdi de fotoğraf çekiyorlar. Böyle 3-4 euroya kahve içebiliyorsunuz. Bak o kadar dünyayı geziyoruz. Son zamanlarda gördüğün en güzel kızlar. Where are you coming from? Chicago. Did you like here? Yes. So pretty, yeah. Like you, all of you. Bu Amerikalılar bu kadar güzel değildi. Kankam, Son bir şey yıllar- diyebilir miyim? Ben videoyu terk edebilir miyim? Yani Gerçekten hani burası Tarih çok güzel. Tarih ya yemişim tarihin her yer tarih. taş da çok güzel. Split çok hoşdur Hoştur ama bana ne? Yani sen söyle ben bir şey söyleyemiyorum. Bizim dünya genelinde gezdiğimiz sayılı ülkeler vardır. Bunlardan bir tanesi de artık Hırvatistan. Güzellik anlamında buraya gelen turistin enerjisi, konuşması, tavrı, giyimi inanılmaz iyi. Gelen Amerikalılar da çok güzel. Hani obezli Amerikalılar ya? Ben Amerikalı toplumu kadar güzel bir toplum son Çok- zamanlarda görme. İlk 5'e sokarım her zaman. Ya bunu da bir videonun özeti olarak söyleyeyim. Geldiğinizde ne göreceğinizi Yani evet. Yani insanlar çok güzel. Çok güzel. Hadi gemiye gidelim Sezer Gidelim. kardeşim. Gel. Kardeşim ya moralim bozuldu. Meçhule Chicago'ya kalka. mı gitsek? Artık gemimize döndük. Birazdan 4.30 gibi gemi limandan hareket edecek. Yanına geldiğinizde küçücük kalıyorsunuz gerçekten. Yani bunu nasıl sürüyorsunuz, bunu nasıl yönetiyorsunuz? Vallahi zor meslek. Helal olsun. Şimdi güzel bir yolculuktu. Her şeyle çok keyif aldık. Kişi başı 1500-2000 dolar verip böyle her gün İtalya'da kalkacaksın. Bir ertesi gün Yunanistan'da uyanacaksın falan. Rüya gibiydi. O yüzden şimdi size bu yolculuğumun özetini yapma vakti geldi. Geminin üst katlarından birine giderim. Başımdan geçenlerin hepsini aktarırım. Harikaydı. Daha güzeli sizin olsun. Hadi gelin anlatayım. Bakın gemi kalkıyor birazdan. Dinleyin. Böyle kornasını çalıyor. Birazdan başlayacak. Çalsana ya, rezil ettin beni. Şu manzaraya bayılıyorum ya. Ne zaman böyle bir limandan ayrılsak çatıya çıkıyorum en üst kata. Böyle bir şehri izliyorum. Diyorum ki seyahat etmek ne güzel bir şey. Birazdan artık buradan gidiyoruz. Şuraları gezdik işte. Kuleyi görüyorsunuz değil mi? O sarayın olduğu yerde zaten. Tepe şurasıydı, manzara noktası. Ve ayrılıyoruz. Burası da bitti. Hoşça kal Hırvatistan. Bir daha seni daha uzun görmek için geleceğim. Bu sefer adaları gezmek için gelirim. Çünkü mesela Yunanistan'dan farkı ne biliyor musun? Yeşil de var Hırvatistan'da. Yunanistan'da yeşili hiç göremiyorsun. O yüzden ben Hırvatistan'ı sanki bir tık daha çok sevdim. Ve gemimiz limandan ayrılıyor. Hiç böyle büyük gemilerin limandan nasıl ayrıldığını merak etmiş miydiniz? Bakın böyle yanda iterek pervaneler iskeleden uzaklaştırılıyor. Eskiden çekerek de yapıyorlarmış ama yeni nesil gemilerde artık böyle yandan itme de var. Hadi bakalım, güzel bir yolculuk olacak şimdi ve ben de size birazdan bu gemi yolculuğunu neler hissettiğimi, neler önereceğimi kapanışa doğru yapacağımı söylemiştim tur biterken. Bu çünkü artık bu gemi turundaki son videom olacak. Sizlerle bu tecrübemi paylaşmak istiyorum. Gemi turuna gelinir mi? 1500-2000 dolar harcadığınızda böyle tatil köyü gibi bir yerde nasıl seyahat edersiniz, kalırsınız, yersiniz, içersiniz, hepsini sıralı anlatayım. Bu zamana kadar hep balığı gösterdim. Şimdi tutma kısmını size anlatma zamanı geldi. Evet, odama geldim. Artık balkona en başından itibaren size anlattığım yerden kapanışa yapabiliriz. İtalya'dan başlayan yolculuğumuzda bu gezimizde bize Royal Caribbean'ın davetlisi olarak geldik. Bu Royal Caribbean'ın bir dünya gemisi var. Aslında Akdeniz'de genel olarak 200'den fazla gemi var ve bu gemiler
Şu an mesela bindiğim geminin ismi Explorer of the Seas. Aynı gemi başka bir yerde de başka bir rota yapabiliyor olabilir. Otel mantığını düşünmeyin. Mesela belki bir sonrakinde bu gemi Fransa, İtalya, Portekiz, Kanarya Adaları yolculuğu da yapabiliyor. Şimdi bunu niye söylüyorum? Instagram'da özellikle çok soru sormuşsunuz. Çünkü insanlar bu turları çok pahalı sanıyorlar. Düşünseniz ya, $1700 veriyorsunuz yaklaşık olarak. Erken alırsanız daha ucuza da mal olabilir. Eğer ki çok daha uzun bir tatil yapmak isterseniz daha pahalı olabilir. Bir de bunların mesela Icon of the Seas diye gemileri var. Onlar çok daha iyi, çok daha yeni. Onun fiyatları daha farklı olabilir. Ben bu rota ve gemi özelinde bu fiyatı söylüyorum. Royal Caribbean'ın sitesinden bakarsanız açıklamaya da her şeyi bırakacağım. Orada da zaten bütün önerilerimi göreceksiniz. Hani $1700 veriyorsun. Türk Hava Yolları ile İtalya'ya uçuyorsun. Oradan seni adam alıyor. 7/24 neredeyse yediriyor, içiriyor. İçeceklerin paketleri vardı. Önceki videoları anlattım. Onları izlemeden zaten plan yapmayın. İlk bölümde geminin her şeyini anlatmıştım. Her gün manzaran değişiyor. Ülke gezdiriyor seni. Alıyor. Bir gün Yunanistan'a götürüyor. Bir gün Hırvatistan'a işte. Görüyorsun bir yerler. Ucuz mu pahalı mı kararını siz yapın. Ama bir otelde kalsanız bile herhangi bir tatil beldesinde muhtemelen 7 gece 8 günlük bir planda bu kadar para harcarsınız. Bunda hem yeni ülke görüyorsun hem de devasa bir kruzda geziyorsun. Yeme içme dahil. Gemide hiç sıkılmadım. Çocuklu ailelerle konuştum. Hepsi gayet rahat gezdiğini söyledi. Çiftlerle görüştüm. Gayet keyif alarak tatil yaptıklarını söylediler. Bizim gibi yalnız gezenler var. Biz de zaten çok keyif alarak gezdik. O yüzden gemide beklentileriniz eğer böyle kafam rahat olsun, bir ülkeyi doya doya yaşamayayım, ben bu yolculuğun kendisini yapmak istiyorum diyorsanız biçilmiş kaftan kafa rahatlığı için. Biz daha önceki Karayipler gezimizde de 4 arkadaş gezmiştik. Çok eğlenmiştik de. O yüzden ben gemi işini çok beğendim. Sen tarih seviyorsundur, ne bileyim bir ülkeyi böyle keşfetmek istiyorsundur dibine kadar ki ben zaten birçok kez bu tatilleri yapan birisiyim. O zaman gemi senin için uygun olmayabilir. Ama abi biz hiçbir şey düşünmeyelim. Bagajımızı atalım gardıroba. Her gün ülke değişsin. Bizi gezdirsinler diyorsanız biçilmiş kaftan gemi işi. Çünkü neredeyse bütün gemiler bu rotalarda şehrin merkezinde sizi indiriyor. Akşama kadar geziyorsunuz. Kendiniz özgürce dolaşıyorsunuz. Ne bir şey aramakla ne çantalık taşımakla uğraşmıyorsun. Bu konforuna bayıldım. Mesela benim de hala çok büyük hayallerim var. İskandinav ülkelerini gemiyle gezmek istiyorum. Antarktika'ya gemiyle gitmek istiyorum. Bunların en büyük gemileri var. Icon of the Seas. Bu geminin 3-4 katı kadar büyüklüğünde yeni bir gemi yapmışlar. Onu mesela ilk yayınlandığında böyle Instagram'da falan görmüştüm. Dibim düşmüştü. Onunla mesela en büyük hayallerimden birisi gezmek. O yüzden ben bu işi çok sevdim. Umarım sizler de sevmişsinizdir. Benim amacım size bu yolculukta ülkeleri falan göstermek değildi. Asıl hedefim bu gemi yolculuğunu anlatarak ülkeleri yedirmekti. Hırvatistan mesela harika bir ülke. Kesinlikle gelmenizi öneririm ama çok pahalanmış. Ona göre bütçesel bir planlamanızı yapın. En güzel dönemi de Eylül-Ekim aylarıdır. Yunanistan her zaman yakın, güzel, keyifli, kapı vizesiyle gidebildiğimiz bir yer. Ki Rodos videolarımda anlattım. 10 tane adaya vize almadan Schengen vizesi almadan kapı vizesiyle gidebiliyoruz. Ama Yunanistan'ın mesela ben doğasını çok sevmiyorum. Ağaç yok. Daha böyle kel kalmış dağlar var. Ama buralarda yemyeşil adalar görebiliyorsunuz. Ben birazcık daha o konuda yeşillikçiyim. Ne güzel yerler gördük, gezdik, anlattık, keyifliydi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız Dünya Turumun bir sonraki bölümünde bambaşka bir ülkeden sizlerle yeni videomu paylaşacağım. Bu işi çok seviyorum. Gerçekten gezerken hala heyecanlanıyorum, hala keyif alıyorum. Çok zorlandığımız anlar oluyor. Plansız yaşıyoruz vesaire ama yine gelsem dünyaya yine bu işi yapardım. O yüzden umarım sizlere de bu videolarım, gezi önerilerim ve özellikle gezi rehberlerim bir yola çıkmanız için, fikir edinmeniz için Türkiye'deki kıymetli kaynak anlamında biraz da olsa sizlere de enerji oluyordur, ilham oluyordur. Benim en büyük hayallerimden birisi, amaçlarımdan birisi özellikle gençlerin gezmesi. O yüzden dünyada bir yere gideceksiniz, bir hayalin peşinde Jamaika bile yazsanız videolarım var. Bir yere gitmeden önce videolarımı izlemenizi öneririm ki o anlattığım her şey aslında sizlerin aylarca araştırmanız gereken bilgilerin bizzat benim tarafımdan yaşanmış, videolanmış halleri. Umarım bu benim sizlere verdiğim bu kıvılcımlar sizde yangınlara dönüşür ve sizler de dünyanın dört bir yanını bizim gibi gezersiniz. Gerçekten gezdikçe insan hani tedbirli mekanda ferahlık vardır olayını dibine kadar yaşıyor ve yaşadığınızı anlıyorsunuz. Vücut serotonin salgılıyor, mutlu oluyorsunuz, kahkahalarınız değişiyor, yüzünüz gülüyor. Ben bu kadarını yapabildim. Umarım daha güzellerini sizler yapar, sizler daha mutlu, daha böyle insanlara ilham olarak
evrenimizin, dünyamızın, gezegenimizin güzelliklerini insanlarımızla, bütün insanlıkla paylaşırsınız. Şimdilik benden bu kadar. Artık İtalya'ya dönüyoruz. Akabinde uçağa binip Fethiye'ye gidip biraz dinlenirim. Sonra bambaşka bir ülkeden sizlerle yeni bir bölüm paylaşıyor olacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Gemi yolculuğumuz bitti. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.